Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Evet, bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? İçli köfte tarifimle karşınızdayım. Asla çatlamayan, yarılmayan bir içli köfte tarifi olacak. Evet arkadaşlar, hemen dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlerle paylaşayım. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ki içli köftemizin iç harcını kesinlikle bir gün önceden yapmamız lazım. Çünkü neden derseniz tamamen donması lazım. İç harcımızın cıvık olmaması lazım. Evet, şimdi dilerseniz ocağımızın üzerine kıymamızı alalım. Kıymamız suyunu versin ve sonra tamamen çeksin. İlerleyen dakikalarda da bütün malzemelerimin sırası geldikçe sizlere tek tek sunacağım. Evet, ocağımın üzerine almadan hemen belirteyim. Kıymamın miktarı 700 gramdır, bilginize. Evet, etimiz tamamen suyunu çekti. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yani zaten bu şekilde olmalı. 1 gram suyu kalmamalı etimizin. Yoksa içli köftemizin iç harcı sulu sulu olursa güzel sonuçlar alamayız. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen dilerseniz yağımızı ilave edelim. Ben 1,5 paket margarin kullandım. Biliyorsunuz ki içli köftenin yağısı katı olmalı. Yani cıvık yağ ile olmuyor arkadaşlar. O yüzden de margarin kullanmak zorundayız. Evet, ben 1,5 paket margarin kullanmak istedim. Çünkü biz biraz yağlı seviyoruz içli köfteyi. Zaten içli köfte de yağlı olmalı. Yağsız olduğunda tadı olmaz arkadaşlar. Ya da bilmiyorum, biz Adanalılar yağlı sevdiğimiz için mi bize mi öyle geliyor. Yine de sizler bir pakette ilave edebilirsiniz. Yağsız seviyorsanız içli köftenizi. Evet, şimdi tamamen margarinim erisin. O içindeki suyunu da çeksin iyice. Çünkü neden derseniz bu püf noktalarına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Tereyağlarımızın ve margarinlerimizin artık eskiki doğallığı olmadığı için yani böyle sulu oluyor. Sizler de bilirsiniz. O yüzden margarinimizin tamamen eriyip suyunu çektiğinden ve tamamen yağ kaldığından emin olmam lazım. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani bu püf noktalarını sizlerle paylaşmam lazım arkadaşlar. Kaliteli bir içli köfte kıvamı tutturmamız için. Yoksa içli köftemizden güzel sonuçlar alamayız. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Sizler de benim vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel istediğiniz gibi bir içli köfte tarifi elde edebilirsiniz. Evet, hemen böyle bir karıştıralım. Evet, tamam, margarinimiz tamamen suyunu çekmiş ve kendi yağı kalmış. Bunu nereden anlarız arkadaşlar? Görüyorsunuz ki böyle göz göz oluyor. Göz göz oluyorsa bilin ki margarinimizin suyu kalmamıştır ve tamamen kendi esas yağı kalmıştır. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi dilerseniz salçamızı ilave edelim. 1,5 yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Sizler dilerseniz domatesle biber salçanızın karışımını kullanabilirsiniz. Biz domates salçası kullanmadığımız için tamamen ben biber salçası kullanmak istedim. Ya da sade biber salçası yemiyoruz, biz domates salçası tüketiyoruz diyorsanız sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde salçamı tamamen ezeceğim. Top top kalmaması lazım. Sonra salçamın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuracağım, bilginize. Evet, tamam, yeterli. Salçamızın da kokusu tamamen çıktı. Şimdi dilerseniz soğanlarımızı ilave edelim. Bu arada 700 gram kıymama 1 kilo soğan doğradım. Soğanı da fazla olmasın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz bu defa yerken kıyma değil de ağzımıza hep soğan gelir. O da zaten içli köfte sayılmaz. Bunu da hemen belirteyim. Evet, şimdi dilerseniz soğanlarımı ilave ediyorum. Hemen soğanımla ilgili de bir püf noktası vermek istiyorum.
Kesinlikle soğanlarımızın ince olması lazım ve küçük olması lazım. Büyük veya kalın olursa güzel bir görüntü olmaz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi karıştıracağım. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Bu şekilde ağzı açık pişireceğiz iç harcımızı. Çünkü neden derseniz kapağımızı kapatırsak buharlanır. O buharın da suyu iç harcımızın içine ilave olur. Yani dediğim gibi kesinlikle iç harcımızın sulu olmaması lazım. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, iç harcımın bütün püf noktalarını sizlerle aşama aşama paylaştım. Umarım memnun kalırsınız. Evet, tamam, yeterli. Soğanlarım da tamamen karıştı kıymamızla. Evet, şimdi tamamen soğanlarımız yumuşayıncaya kadar pişsin. Ara ara karıştıralım ki tenceremizin dibi tutmasın. Evet, hemen böyle bir karıştıralım. Sonra bir tadına bakmak istiyorum. Soğanlarım yumuşamış mı? Evet, hemen şöyle tenceremin dibini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Asla hiçbir şekilde dibine tutmadı iç harcımız. Çünkü neden? Böyle sık sık karıştırdım ben. Sizler de pişirirken sık sık karıştırın. Dibine tutmasın. Yoksa en ufacık bir dalgınlıkta hemen dibine tutuyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, soğanlarım tamamen yumuşamış. Çünkü neden tamamen yumuşadı ve çabuk pişti? Soğanlarımı sizler de gördünüz. Çok incecikti. İncecik olduğu için de çabuk pişti. Evet, hemen dilerseniz son olarak da baharatlarımızı ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı karabiberim var. 1 çay kaşığı kimyonum. 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuzunu az ilave ettim. Sizlerin salçası tuzsuzsa 1 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz tuzunuzu. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, böyle 1 dakikada baharatlarımla pişsin iç harcım. Ondan sonra ocağımın altını kapatacağım ve kenara alacağım iç harcımı. Tamamen soğuduktan sonra dolabımın alt kısmına kaldıracağım donması için. Evet, iç harcımın bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. İç harcımızın yapılışı buraya kadardı. Evet arkadaşlar, iç harcımız hazır. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kalıp gibi donmuş iç harcımız. Zaten de böyle olması lazım. Hemen şöyle bakar mısınız? Kaşığımla da göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde olacak iç harcımız. Yani kalıp gibi donması lazım. Asla cıvık olmaması lazım. Zaten cıvık olmamasının da nedeni iç harcımızı güzel pişirirsek zaten cıvık olmayacaktır. Bütün vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz benim gibi bu şekilde kaliteli bir iç harcı tutturursunuz. Evet, hemen iç harcımı yan tarafa alıyorum ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet, böyle kabımın içinde gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı köftelik bulgurum var. Hemen dilerseniz üzerine 1 su bardağı da irmik ilave ediyorum. Ve 1,5 su bardağı su ile ıslatıyorum. Evet, hemen böyle karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi ağzını kapatacağım. 15-20 dakika bulgurlarımın yumuşamasını sağlayacağım bilginize. Evet, bulgurumuz dinlendi. Hemen dilerseniz diğer malzemelerimizi ilave edelim. Böyle 2 tane yumurta ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Sizler domates salçası da ilave edebilirsiniz. Ben sevmediğim için domates salçası kullanmıyorum. Evet, böyle 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum.
Evet, şimdi katmış olduğum malzemelerimle bulgurumu yoğuracağım. Sonra ununu ilave edeceğim. Bu arada hamuruyla ilgili de çok önemli püf noktaları vereceğim ilerleyen dakikalarda. Bunu da hemen belirtmiş olayım arkadaşlar. Çünkü hamurumuzun çatlayıp yırtılmaması lazım. Yani hem çatlamaması lazım hem de yırtılmaması lazım. Zaten yırtılırsa güzel bir sonuç alamayız. Haşlarken köftemizi hep yarılır ve iç harcımız da dışı da araya gider köftemizin. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi dilerseniz unumu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı un ilave ettim. Kullanmam gereken yerde yine un kullanabilirim. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, yoğurmak için 1,5 su bardağı su aldım yanıma. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Hemen böyle eldivenimi de çıkardım. Çünkü eldivenle açılması rahat olmadığı için eldivenimi çıkartmak zorunda kaldım. Hemen şöyle hamurumu göstereyim. Hamurumu önce kabımın içinde toparladım. Sonra tezgahımın üzerinde 10 dakika yoğurdum. Ama böyle çok güzel yoğurmanız lazım. Sanki böyle çiğ köfte yoğuruyor gibi. Yoksa güzel kaliteli bir hamur elde edemeyiz. Bu arada un da kullanmadım. Bunu da hemen belirteyim, demiştim hani lazım olduğu yerde kullanırım diye kullanmadım. Evet, şimdi hamurumuzla ilgili gelelim püf noktalarına. Hamurumuzun ne çok cıvık ne de çok sert olmaması lazım. Orta yumuşaklıkta bir hamur olması lazım ki kolaylıkla açalım. İstediğimiz kıvamı, inceliği yakalayalım köftemizi açarken. Hemen böyle hamurumu kenara toparlamak istiyorum ve 10 dakikada bu şekilde dinlendirmek istiyorum. Dinlendikten sonra açma işlemine başlayacağım. Evet, hamurumuz dinlendi 10 dakika. Dilerseniz açma işlemimize başlayalım. Hemen böyle bir parça almak istiyorum. Böyle yumurtadan birazcık küçük bezeler haline getirelim. Evet, gördüğünüz gibi avucumun içinde yuvarlıyorum. Evet, elimi birazcık daha ıslatacağım. Böyle elinizi komple ıslatmayın. Sadece parmak uçlarınızı ıslatırsanız yeterlidir. Evet, bu şekilde yuvarladım. Şimdi gördüğünüz gibi parmağımla bu şekilde çukur açıyorum. Gördüğünüz gibi parmağımın etrafına hamurumu döndürüyorum. Böyle ara ara elinizi ıslatın, avucunuzu da ıslatın. Hemen bu şekilde döndürüp bastırıyorum parmağımla. Evet, şimdi 2 parmağımla açacağım. Evet, tamam, yeterli. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız, hamurumuz ne çatlıyor ne yarılıyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, demek ki hamurumuz çok güzel yoğrulmuş ve bütün malzemesi de tamdır. Eğer hamurumuzda yarılma, çatlama olsaydı bilin ki ya tuzu eksik ya da unu eksikti. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yarılmadı ve çatlamadı.
Hemen böyle iç harcımdan ilave ediyorum yeterince. Evet, hemen böyle iç harcımızı yerleştirelim. Evet, bu şekilde incecik bir köfte açacağız. Şimdi bu şekilde toparlıyorum. Parmaklarımın içinde. Evet, bu üstündeki fazla hamurumuzu alıyoruz ki kalın olmasın. Bu şekilde. Evet, şimdi ağız tarafını kapatmam için bu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum ve hafif hafif şu şekilde avucumun içine vuruyorum. Böyle bu şekilde. Hemen böyle ağız kısmını da göstereyim. Ağzımızın tamamen kapanması lazım. Evet, hemen böyle burada benim ağzı kapaklı köpük tabaklarım var. Onun içini birazcık ıslıyorum ve köftemi içine. Evet, hemen böyle bir tane daha göstermek istiyorum. Burada böyle videomu kesmiyorum ki arkadaşlar daha iyi görün diye, yani güvenle yapabilirsiniz. Kesinlikle bütün püf noktalarını verdim sizlere. Evet, yine gördüğünüz gibi yumurtadan biraz küçük parça aldım, hamurumdan avucumun içinde yuvarlayıp yine böyle bir tane parmağımla çukur açıyorum. Ve parmağımın etrafında hamurumu döndürüyorum. Evet, şimdi parmağımla açıyorum. Sonra biraz büyüttükten sonra iki parmağımla açacağım ki ince olsun diye. Evet, hamurumuz büyüdü. Şimdi iki parmağımızla açabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi incecik bir şekilde açtım. Şimdi yine iç harcımdan ilave ediyorum. Evet, bu arada iç harcınızı siz kendinize göre ayarlayın. Çok seviyorsanız çok katın. Az seviyorsanız da az katın. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi yine tekrardan bu şekilde fazlalığını alıyoruz hamurumuzun ki kalın olmaması için. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi böyle avucumun içinde yuvarlıyorum ve şu şekilde hafif hafif bastırıyorum. Bu şekilde vurmamızın nedeni de ağız kısmının kalın olmaması. Yani bu şekilde vurduğumuzda tamamen düzleşiyor ve hamurlarımız kenarlarına yayıldığı için ağız kısmı kalın olmuyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bakar mısınız? Yani ağzının da bu şekilde tamamen kapanması lazım. Evet, şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Gerçekten de o kadar güzel bir hamur olmuş ki böyle açarken hiç zorlanmadım ve kağıt gibi incecik bir içli köfte elde ettim. Evet, şimdi dilerseniz bir de pişirip sizlere iç dokusunu sunmak istiyorum. Hemen pişirme aşamasına geçmeden önce bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer içli köftenizi derin dondurucunuza katmayacaksanız buzluğunuzun alt kısmında saklayabilirsiniz. Eğer aynı gün pişirmeyecekseniz derin dondurucunuza kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz çıkartıp. Ama derin dondurucunuzda sakladığınız içli köftelerinizi yarım saat, 1 saat önceden çıkardın ki buzu erisin. Ondan sonra sıcak suyumuzun içine katın. Yoksa direkt çıkartıp sıcak suyun içine katarsanız
köftelerimiz çatlayacaktır ve parçalanacaktır. Hemen buna da değinmek istedim. Eğer köftenizi bir hafta içinde tüketirseniz dolabınızın alt kısmında kalmasında hiçbir sorun yok. Yani derin dondurucunuzda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. İnanın ki hiçbir şey olmuyor. Ben her zaman fazla yapıp derin dondurucumda da saklıyorum içli köftelerimi. Bu vermiş olduğum püf noktalarına da dikkat ederseniz gerçekten de %100 sonuç alacağınız bir içli köfte tarifi oldu. Evet, şimdi dilerseniz pişirme aşamasına geçmek istiyorum. Evet, suyumuz kaynadı. Dilerseniz köftelerimizi ilave edelim. Biz böyle haşlayıp da tüketmeyi seviyoruz. Sizler dilerseniz kızartabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bunu da hemen belirteyim. Evet, şimdi köftelerimiz pişe dursun. Evet, köftemizi atalı 5 dakika oldu. Hemen böyle oklavamla karıştırmak istiyorum. Tenceremizin dibine yapışmasın köftelerimiz. Yoksa çatlar, bu defa dağılır. Dağılmaması için oklavamızla karıştıralım. Kaşık vurmayın, bu aşamada oklavayla karıştırın. Çünkü kaşığımızın kenara denk gelirse köftelerimiz yine açılacaktır. Bunu da hemen belirteyim. Evet, köftemiz pişti. Piştiğini nereden anlarız? Gördüğünüz gibi tamamen yüzeye çıktı köftemiz. Şimdi dilerseniz servis tabağıma almak istiyorum. Evet, köftelerimi sudan çıkardım. Hemen şöyle göstereyim. Yakından bakar mısınız? Ne çatladı, ne dağıldı. Asla hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı köftemize. Evet, şimdi bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Sonra iç dokusunu da sizlere sunacağım. Evet, dilerseniz hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yani şöyle bakar mısınız? Kesinlikle şahane ötesi bir içli köfte tarifi oldu. Hem de incecik. İçinin güzelliğine bakar mısınız? Yani o kadar güzel oldu ki kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim içli köfte tarifi oldu. Bu arada videom birazcık uzun oldu ama kusura bakmayın. İçli köftenin tarifini vermişken tam hakkını vermek istedim. Çünkü gerçekten de çoğu yerde görüyorum, hani içli köfteyi yapıyoruz, dağılıyor, hamuru çatlıyor veya suyun içine kattığımızda yarılıyor diye. O yüzden de hakkını vermek istedim. İçli köftemin tarifini sizlere sunarken umarım sizler de denersiniz ve memnun kalırsınız içli köfte tarifimden. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Videom sizlere emanet. İzleyen izlemeyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup ücretsiz bir şekilde bana destek verebilirsiniz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.